Arkadaşlar herkese Kosova'nın başkenti Priştine'den selamlar. Belki denk gelmişsinizdir sosyal medyada. Sokak röportajı yapıyorlar ve Ankara'da tartı yapan bir abimiz, Haydar abimiz sorulara inanılmaz doğru cevaplar veriyor. Coğrafya ile ilgili sorular soruyorlar. İşte Cebeli Tarık Boğazı nerededir diyor vesaire vesaire. Haydar abi yardırıyor. Cebeli Tarık Boğazı nerededir? Fas'la İspanya'nın arada, Afrika ile Avrupa'nın arasında. 30 kilometre enliliğindedir. En dar yeri 30 kilometre. Ben haritada dünyanın her yerini biliyorum haritadan. Nereden biliyoruz abim? İlkokuldan beri harita inceliyorum ben. Dur bir tane soru soralım o zaman abim. Süveyş kanalı nerededir abim? Mısır'ın içinden geçer. Türkiye'nin sınır komşuları. İran, Ermenistan, Azerbaycan, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Dünyanın en büyük ülkesi. Toprak bağımından Sovyetler Birliği, Rusya, nüfus bağımından Çin Halk Cumhuriyeti. Türkiye'nin yüz ölçümü 514.411. Vay be bravo. Ne iş yapıyoruz abim? Ben adam da artıyorum ya. Bu bilgi birikimiyle tartıcılık mı yapıyoruz abi? Ya başka çare yok, ne yapayım? Helal olsun abime. Vallahi bravo. Teşekkür ederim. Sağ ol, hadi iyi günler, kolay gelsin. Görüyorsun değil mi? Ve bu abimiz insan tartıyor, tartıcılık yapıyor. Teşekkür ederiz. Vallahi helal olsun. Ve insanların çok hoşuna gitti bu. Benim de çok hoşuma gitti. Çünkü o da benim gibi haritalara, coğrafyaya çok meraklı bir insandı gördüğüm kadarıyla. Onun için şey yazdım. Bu abi dedim bulursanız gittiğim yerlerden böyle nacizane küçük hediyeler etmek istiyorum Haydar abiye dedim. Sonra Just English Dil Okulları beni aradı. Dediler ki Haydar abiyi de al beraber dünyayı gez, Balkanları gez. Ben dedim amenna tabii ki olur seve seve. Ve Haydar abiyi aramaya başladık. Tweet attım Haydar abiyle ilgili. Ama ara ki bulasın. Kimse bulamadı 2 gün. 3. gün Haydar abiyi bulduk ve kabul etti bizimle seyahat etmeyi. Just English Dil Okulları onun pasaportunu aldı. İlk defa yurt dışına çıkacakmış. Şimdi ben heyecanla Haydar abiyi bekliyorum ve onunla Balkanlar seyahatimiz başlayacak. Şahane olacak. Ben öyle tahmin ediyorum. Yine Kosova, yine meyve dolu ağaçlar sokaklarda. İnanılmaz güzel. Evet, Haydar abiyle Balkanlar gezimiz başlıyor. Arkadaşlar herkese serin bir Priştine akşamından selamlar. Bugün çok ilginç bir misafirimiz olacak Kosova'ya, Priştine'ye. Aslında birçoğunuz biliyor, yazmıştık ama ne zaman olduğunu bilmiyordu. Belki hatırlarsınız, sokak röportajında bir adam röportaja çıkıyordu ve inanılmaz bir kültürü bilgisi vardı coğrafya hakkında. Röportaj yapan kişi sorular soruyordu. Abi. Selamünaleyküm. Beni benzettim. Gel abi. Ben seni nasıl yakalayamadım ya? İnternet çekmedi. Biraz dedik haberleşemezsek dedik. Abi ne yapıyorsun ya? Uçağın iyice internet çekmedi. Niye sen? İlk defa mı uçuyorsun? Gezmeye gideceğiz daha yolcu. Nasılsın? İyi vallahi şükür. İyi gözüküyorsun. Şükür Vallahi iyi geldi. bakıyordum göremedim ben seni ya. Ben seni fark ettim. Şöyle ona ben alayım. Ya ne olacak yorulmuşsundur ya. Yok sağ ol. Anlat abi. Vallahi otobüsten iyi geldim. He? Çok güzeldi. Bir korktun gibi başladı değil mi? He ilk önce öyle oldu. Bulutların üstüne geldik Kartal gibi. İlk defa uçtun. He ilk defa. Süper. Ya. Ve Kosova'ya gelmiş oldun. He biraz da görmüş olduk Allah'ın izniyle. Kosova Ya. bizim eski topraklar. He öyle. Ta Viyana'ya kadar bizimmiş. Öyle. Viyana kuşatması ne vardı ya? Dinleyeceğiz seni. Ya. Şimdi başkentteyiz abi. He Priştine. Mikrofon var da Priştine'de. Evet. Seni Prizren'e götüreceğim. Prizren'den denize, Adriyatik denizine doğru ineceğiz. Ama Prizren'de bir gece kalalım. Kosova'da bir gör. Tamam. Gel hadi arabamız var. Sağ ol. Şimdi gideceğimiz şehir Türk şehri, Prizren. Seversin orayı. Bizim Anadolu şehirlerine benziyor. Da taksiyi bulacağız bakalım. Taksimiz nerede? İnşallah kaybetmeyiz. Hah şurada. Vallahi bulduk. Öne otur abi sen. Kemeri de tak. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English Dil Okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Evet abi, anlat. Nasıl Ya. hissettin? Vallahi çok güzel. Ünlüsün yani. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ olun.
Bana dediler ki senden daha iyi coğrafya bilen bir Haydar abi var. Ben de dedim gelsin bakalım neymiş bir... Var ya abi ben hiç telefona bakmam. Hep kafamda. Ha? Telefona bakmam ben hiç. Biliyorum canım, ben de öyle. Yani telefona bakmış adam bir iki sorudan sonra kafa karışır. Takılma yapar. Biliyorum, yok ben Evet. zaten Peş peşe sayarım ben. Yani. öyle bir şey olmuş olsa hissetmezdim ben. He. Sen de benim gibisin yani. Senin ilkokulda Meraklısın. okul birincisiydim. Bazı öğretmen yokken ders bile veriyordum. Allah Allah, ne güzel Vallahi. ya. Yalnız okuyamadık şeylik, fakirlikte köyde Ha okuyamadık. işte bizim ülkenin He. sorunu. He, okuyamadık işte. Ne oldu? Halen köyden kaçtım Ankara'ya yine okuyamadık. Anlatırsın. babam da izin almadan kaçtım okuyayım diye. Bütün hikayeni dinleyeceğiz artık senin He. ya yol boyunca. He öyle abi. Karadağ'a gideceğiz, belki Arnavutluğa gideceğiz. He, Böyle güzel güzel. he, ben gezerim. Yalnız evde sorun olmasın tamam. Evde sorun olmaz. He, ya, Sıkıntı yok ya. sağ ol. Allah razı olsun abi. Teşekkür Bu ederim. Kosova'da nüfusun %90'ı Arnavut He. ama Sırp da var. Kuzeyde dediğin gibi. He, kuzeyde. Bak onu biliyorsun ama Oralar ilk sorunlu. böyle şehrin içinde de oluyor He, köyler. Karşı olur tabii. Aha, bir Evet. köy var, oraya gittim. He. Orada tabii Arnavut şoför yoktu. Sırp şoför. Tabii iyi bu insanlar da. Bu Tabii Arnavutça da herkesin bilir. iyisi de var, kötüsü de var. Tabii, tabii. Ekmeğinde adam. He. Öyle bir düşmanlığımız yok yani. Öyle tabii. İşin başı kalpte, kalbin temizliğinde Aynen abi. öyle. Şeyi takar mısın diyor. He. Bak Arnavutlar hayatta taktırmıyor onu. Takınca da şey diyorlar. Takma diyorlar. Polis yok diyorlar, takma diyorlar. Tek birini alacaksın abi. Polis kötülüğüne zorlamıyor ki. Polis iyiliğine zorluyor. Ben polis olmak istiyorum ya kardeş, kendim için takıyorum. Yok. Ama yolu çok, mesela Arnavutlar yol konusunda çok hemen duruyorlar. Yaya gördükleri an. Onda dünyada benim gördüğüm Makedonya'da da çok Arnavut. çok. Kırgı mı ne herhalde? 30-35-40. He. 500 bin. Çok. 1,5 milyon insan He. Makedonya 2 tane. Bir de Yunanistan'ın içinde var. Oranın Çok. başkenti Selanik. oralarda da çok. Yalnız Yunanistan oraya uyandıramıyor. Engelliyor onu. Arvenitler var, Türkler var Yunanistan içinde. He. Tabii çok var. Neyse bakalım şimdi Prizren'e gidiyoruz. Haydar abi, welcome to Prizren. Bizim Osmanlı'nın yaptığı köprüler, Ya camiler çok güzel. camiler, Türkçe konuşan insanlar. Bolca merhaba. Nasılsınız? Çok Türkçe konuşan insan var burada. Çünkü Evet. çok turist var Türkiye'den. Ama şehrin kendisi de Türk. Ha öyle öyle. Yani Ha. Öyle. gel gezelim. Ama başta bir otele gidelim. Bir sen dinlen. Bak taş köprüler, Ya atalarımızın yaptığı camiler. eski evler bak. Tarihi evler. Burası dünyada karşılaşabileceğin en Türk yerlerden bir tanesi. Ha, öyle. Burası Ankara'dan, Konya'dan, İstanbul'dan bile önce Türk toprağı olmuş bir yer. Ha, öyle öyle. Prizren. Ya. Ve hala herkes Türkçe konuşuyor burada. Dur bakalım. Otelimizi bulalım abi. Nasıl, beğendin mi Ne Kosova'yı? güzel. Ya ne şenlik güzel. Şuradan gideceğiz abi otelimize. Ha. İlk duygularını anlat bakalım. İlk defa yurt dışına çıkıyorsun abi. Ya çok sevindim yani çok şey yani. Alp dağlarını aşacağız. Ya Adriyatik'e ulaşacağız. İsviçre'den ağırdı ya. Ta Otel Prizren işte. Girişi şurada mı? Vallahi en güzel yerde kaptık ha. He manzarası. Girişi burada, evet. Biz şimdi yapalım. Haydar abiyle devam edeceğiz sonra. Haydar abi, ilk durağımıza geldik. Ya Dananam. Ne kadar kalabalık ya. ne Ha? güzel ne güzel şenlikli yer. Bak düşün, ben Moğolistan'daydım bir sene önce. Yine serin diye o tarafa kaçmıştım. Ulanbator'da mı? Tüm gezdik Evet. Urhi'yle. Şaman bir kadınla Türkçe konuştum. Düşün. Oradan Kazakistan'da Türkçe konuştum Ağızka Türkleriyle. He. Buraya kadar hiç kesilmeden Türkçe konuşabiliyorsun. Ya oradan bu yana geliyor işte. Çin'in Türkistan'ı, He. Azerbaycan, Uygur. Kuzey, İran'ın kuzeyindeki Azeriler, He. Azerbaycan, Ya Uygur Türkleri, Tacikler. Tacikler,
Ondan sonra Yok. sarı Uygurlar var bir de. Çin'in orta yerine sarı Uygurlar var. Ha. Az yalnız onlar. Ona şey az. O Uygur Türkmen büyük şehirler var. Yarkent, Kaşgar, Urumçi, Evet. Hotan, oralar büyük şehir. Görüyorsunuz değil mi? Ya. Orada Takmalakan çölü var. Etrafı dağ. Zaten ortasında iki çölü var. Hı hı. Biri Takmalakan, biri Gobi çölü. Moğolistan'da. Gobi Gobi çölü. Moğolistan'da. Taklamakan O da güneyde kalıyor. Doğu Uygur. Türkistan'da oluyor, Uygur da oluyor. Çin Uygur'un He. içinde. Burası var. Bir restoran. Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. İsmimi hatırlayacak mısın bakalım? Ya daha gece seni konuşanlar da gördüm. Daha gece Ha, Hasan Can'la. Hasan Can'la gördüm beraber. Hoş geldiniz. Memnun oldum, sağ ol. Hasan Can'a bir selam söyle o zaman. Evet, Ben ona atayım. Hasan, Prizren'den. çok selamlar. Prizren'den. Senin hani tiryakini olduk. Her gece seyretmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bizim günümüzü neşelendirdiğiniz Benim için. bölümleri izlemiyor musun? Yazıklar olsun ya. İzledim abi. İzledim ama sen hep şeyde çıkmışsın. Kolombiya'da oralar. Evet. Küfür etmesi gerek. Hayır Kim? bu değil. Hayır. Hasan Can. Hasan Can'a yap. Küfür edemiyorum. Küfürü seviyor ama. O iş için doğmuş. O işte uzman O olmuş. benim çok iyi arkadaşım Evet. biliyorsun. Duydum konuşmalarını. Daha duydum. ünlü değildi, bu kadardı böyle. Evet aynen. Tamam mı? Ben böyle tokatlardım onu. Öyle mi? Kulakları çınlasın. Haydar abiyi getirdim size. Hoş geldin. Türkiye'den, Ankara'dan. Haydar abi. Oturacaksınız. Nerede oturalım? Sen 3 kişi, bir arkadaş daha geliyor. 3 kişilik yer. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Abi, bak. Turşular, etler nasıl? Ya. Bak ayranımız. Çorum'dan bir eksiğimiz yok yani. Evet, Çorum. Bak bu fili. Bu Arnavutların. Annem de yapar benim. Çok güzel böreğidir. Evet, lahmacun bile var burada ya. Ya, Oo! Hatırlamadın değil mi beni? Ha? Ben nasıl hatırlamazsın? Evet arkadaşlar. Köfte ve et. Miş mi diyoruz? Miş. Arkadaşımız çekmiyoruz, onun kamera fobisi varmış. Evet abi, afiyet olsun. Bakalım sevecek misin Kosova yemeklerini? Beyefendi verdiniz mi? Harika, muhteşem. Bir şey söyle bize için. Prizren, yani Türk yurdu Prizren, seviyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Allah razı olsun. Türkiye'de gibi hissediyoruz burada zaten biz. Küçük İstanbul. Mini. Küçük İstanbul. Evet. Nasıl abi, beğendin mi? beğendim. He? Beğendim, tavası Etin çok güzel. lezzeti Türkiye'de mi daha iyi, burada mı? Burada güzel. Valla. İnsanlar sıcakkanlı. Alçak gönüllü. Balkanların çingeneleri de boldur. Darbukayı. Zaten Burada Romanya roman zaten. Yok değil. Bak. Romanya'nın isminin Roman olmasının sebebi Roma İmparatorluğundan He. oraya yollanmış olmaları. Roma şeyi. Hani Polonya'nın Pola'dan aldığı gibi. Ha, yani Marco Polo. Romanyalılar Rumen. Roman Çingene demek. Roman da işte Roman'dan geliyor. Ama şöyle bir karışıklık var. Romanya'da Çingene çok aynı zamanda. Ama Romanyalıların kökeni, hatta dilleri Latincedir. Çok yakındır yani. Slav kökenli. Yok. Slav Değil. orada değil mi? Roma, İtalya yani. Roma İmparatorluğu kökenli. He. Dilleri de bugünün İtalyancasından farklıdır ama Roma İmparatorluğu'nda Roman var ya, işte Roma dili. He. Yani bugün İtalyancasına yakın diyelim. Öyle bir dil konuşuyorlar yani. Ya merkezi İtalya'ymış zaten romanı. Yani Romanya. işte Romanyalılar Roman olarak bilinmeleri işte Çingene olarak biliniyor. Tüm dünya böyle biliniyor ama He, değil böyle yani. biliniyor. O başka. Bunlar mesela Balkanların Çingeneleri müzik yaparlar. Eğlencelidir. Kusturica filmlerini izleyebilirsiniz. Emir Kusturica. Çingeneler zamanı. Bak çok güzel. Burası meydan abi. Çeşme meydanı. Bak Osmanlı'nın yaptığı çeşmeden, hayrattan hala içiyor insanlar. Ya 100 yıllar geçmiş. Hadi çaya gidelim. Bak bunlar hep Osmanlı mimarisi. He. Şu yukarıdaki Sırp katedrali. Yarın görürüz zaten. İyi.
Hadi iyi geceler arkadaşlar. Yarın devam edeceğiz yolculuğumuza. Hadi. Haydar abim geldi artık. Kaldığımız yerde devam. Artık rehberim var benim de. sağ ol. Hadi görüşürüz. Haydar abiyle günaydın herkese. Haydar abi Günaydın. nasılsın? İyi, sabah Gündüz vakti, gündüz gözüyle güneş çıktık. karşısında. Kaçmış herkes diyorsun. Ya. Burası Şadırvan Meydanı. Hala da Şadırvan Meydanı diyorlar. Gel camiye bakalım. Var mı bir şeyler camide? Kale gündüz gözüyle gözüküyor. Ya. Benim pencerenin kaleye bakıyordu. Hadi canım. Allah. Manzaralı odayı vermişler sana. Kıyak yapmışlar. Orman görünüyordu. Bak bu Osmanlı'daki çeşme kültürü Ya. ne kadar güzel. Çeşme yaptım da çok biliyor musun? Sevabı çok ya. Onu her bir Ha. damla bir şey yani. Orada da var bak. Ya. Camide de var. O camide o mecbur oluyor abdest almak için. Ama yani çalışıyor olması çok güzel ya. Hiç şey yapmamışlar yani. Hiç bozulmamış ya. Aynen. Bakalım mı? Bak harita var sizin bayrakta. Ha. O 600 var. Ne var? 2008'de bağımsızlığını kazanınca Kosova He. yarışma yaptılar. Bu kazandı. Bu harita kazandı yarışmayı. Oylamaya sürdüler ha. Evet. Bu çok güzel bir cami ya. Ya Ama kilitlemişler nedense. ibadet tamamen açıyor. Koca kayalar nasıl koymuş acaba? Bak şu pembe mermeri görüyor musun? O işte nasıl kaldırmış acaba? Kolonlara bak. Allah Allah. Şimdiki apartmanlardan sağlam. Eski binalar var ya. Tabii canım. Var Sinan mı? Paşa Camii deniyor buraya. He. Ama Mimar Sinan değil. O başka şey demek. Başka Sinan Paşa. Başka mimar diyeceğim. Bizim Mimar Sinan yapmamış. O 358 bin eser yapmış. O 358 bin eser yapmış. Köprü, çeşme. Sayıyı da biliyorsun ha vallahi abi sen. Kayserili. Sen prof olacak adammışsın ama Sinan Paşalıymış. Sinan Paşa. Bak. Ona adını vermişler bu köye. Doğduğum köye. Sokağın ismi Mimar Sinan ama. Karıştırmamak lazım. Burada eseri var demek ki. Yok bu Sinan Paşa Camii çok karıştırıldığı için araya da Mimar Sinan diye yapmışlar herhalde. Gel gezelim içine o zaman birazcık. Prizren Sinan Paşa Camii tarihini anlatır mısın? Bak şimdi burada var. Biliyor musun bunu? ChatGPT. Yok. Bak böyle yazıyorsun abi. Bu yeni bir icat. Göstereyim. Diyorsun ki Kosova'daki Prizren Sinan Paşa Camii'nin tarihini anlatır mısın bana? Ya buna ne dersen bak Asistanı. asistan da değil bu. He, Bu ChatGPT diye bir şey. He, Yapay zeka. He, asistan. He. Yapay zeka. Bak Sinan Paşa Camii 1615 yılında Bosna valisi Sofi Sinan Paşa'dır. Yaptıran. O Yaptıran. Sinan'ın adıymış demek ki. Aha. O Sinan. Cami klasik Osmanlı mimarisinin güzel bir örneğidir. Tek kubbeli ve tek minareli olan cami geniş bir ibadet alanına sahiptir. Yapım malzemeleri, dayanıklı taşlar. Bu öyle bir şey ki abi, bu ChatGPT yapay zeka. Ya. Yani insan gibi bu farklı türleri var. Mesela yazıyorsun hastalıklarını, tamam mı? He. Diyorsun sırtım ağrıyor, belim ağrıyor, teşhis koyuyor. Sana bilgi veriyor. ha, o Doktor veriyor. gibi bilgi vermiyor. He. Teşhis koyuyor. Anladın He. mı? Yani atıyorum adam kanser. Bu bazı yapay zekalar profesörlerden daha iyi teşhis koyuyor. İnanılır gibi değil yani. Ha işte bilim öyle işte. Bilim var ya. İşte. Buralar bizim Ya eski ana vatanımız. Hala öyle aslında da. hali öyle. Ana vatanımız yani. Öyle. Anlat abi. Nasıl? Ne olmuş da kaybetmişiz biz buraları? Sen Vallahi işte Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla bir olmuş. Almanlar da Almanları kaybedince biz de mi kaybettik? diyorsun? bir de Avusturya İmparatorluğu, Almanya, Osmanlı bir olmuş. İngiliz, Fransız. Aslında 1912'de Balkan Savaşları'nda. Ha, aslında birkaç sefer öyle şey olmuş yani. Balkan Savaşı olmuş bir. En son işte buralar, Balkanlar en son kaybeden topraklar buralar.
Bosna, Kosova, Tabii. Makedonya. Hani Yunanistan bağımsızlığa kavuşmuş, orada bir bölünmüşmüş. Bak zemzem suyu satıyorlar. He. Ta Mekke'den gelmiş. Merhaba, nasılsınız? Çekimde sıkıntı yok mu? Türkçe biliyor musunuz? Konuşun biraz ya. Türkiye. Ya gel gel. Yok yok. Arnavut musun, Türk müsün? Arnavutsun. İsmin ne? Nasıl öğrendin Türkçeyi? Burada biliyor zaten çoğu Türkçe. %70'i falan biliyor. Kaç yaşındasın sen? 17. Sen nasıl öğrendin ama yani biliyorsun da. Doğduğumuzdan beri hem Arnavutça hem Türkçeyi öğreniyoruz aynı zamanda. Sokakta mı konuşuyordun, evde Evde, mi? evde. Kimle konuşuyordun evde mesela? Annemle babamla konuşuyoruz. Türkçe. Evet, Arnavutsun. evet. Türkçe de konuşuyorsun. Evet. Sokakta da çok ilginç bir kültür değil mi bu? Çünkü sokakta arkadaşınla Arnavutça da konuşuyorsun, Türkçe de konuşuyorsun. Nasıl alıştığına bağlı. Allah Allah, çok enteresan. Burası dünyanın benim gördüğüm en enteresan yerlerinden bir tanesi. Küçük Türkiye. Küçük Türkiye. Küçük Anadolu diyor. İsmin ne? Erva. Er? Erva. Erva. Çok memnun oldum. Ben de Mitrovitsalı annem. Babam da Priştinalı. Ama ben Arnavutça bilmiyorum yani senin gibi. Memnun oldum. Ben de Kendine iyi memnun bak. oldum. Sağ olun. Abi var mı güzel beğendiğin bir şey? Sağ ol. Sen evlisin değil mi? Ben mi? He. Öyle. Kaç çocuk var abi? 3 çocuk. Yaşlar? Biri 30, biri 32, biri de 35. Ey maşallah. Ne güzel. En küçüğü olan İskender onlarda. İskender bir de buranın halk kahramanı biliyorsun. Ya tabi buradan Çin'e kadar gitmiş. O şey, Büyük İskender. Büyük İskender. O da buralardan. He. Ama buranın halk kahramanı İskender Bey var. Ya biliyorum o hani Arnavutluğun meydanı onun adına almış Ha, zaten. burada da var o meydanlardan işte. He. İskender Bey. Ya o Büyük İskender peygamber de diyorlar ama. Zilkü peygamberin başka bir ismiymiş diyorlar ama. Allah Allah. İlyas, Zilkü, Elyase onlar aynı dönemde yaşamış peygamberler. Olabilir. Osmanlı mimarisi. Ya. Sen oğluna niye İskender ismini verdin? O Büyük İskender'in adını koy dedim ya. Buranın da halk kahramanı İskender Bey. Aslında Gersh Kastroti. Adam Arnavutluğun kralının oğlu. Beyinin oğlu. Prens diyeceksin işte. Yani prens ama Osmanlı ne yapıyor? Bana bağlılığın için diyor, rehin alıyor oğlunu. He. Ama iyi bakıyor tabii sarayda. Kendi şehzadeleriyle yetiştiriyor. Ve çok akıllı ve böyle savaş konularında çok iyi olduğu için İskender ismini veriyorlar ona. Büyük İskender'den dolayı. He, onun adına, o da onun adını almış yani. Ha, aynen. Senin oğlun gibi. Ama Osmanlı'ya baş kaldırıyor. Ve ölene kadar Osmanlı yenemiyor bu adamı bir türlü. Fatih Sultan Mehmet'in İtalya seferi gecikiyor. Çünkü geçemiyor He. Adriyatik'i onu geçemediği için. Öldükten sonra geçiyorlar. Otranto var İtalya'nın İşte o Arnavutluğun karşısı. Aynen, Çizmenin karşısı. topuğu diyeceğim. Otranto Kalesi'ni alıyorlar. Çizmenin topuğundaki Otranto Kalesi'ni alıyorlar. Oraya askerlerini yerleştiriyorlar. Osmanlı askerlerini. Ne oluyor? Paşa dönüyor. Şimdi ismini unuttum, yazarım alta. Paşa dönüyor, Edirne'de orduyu topluyor. Gidecek. Vatikan'a kadar, Roma'ya kadar gidecekler yani. Gerçekten hani her şey hazır. Arnavutluğu da almışlar. Fatih Sultan Mehmet ömrü yetmiyor. Onlar da bayram yapıyor, seviniyor. Onlar bayram yapıyor. Bak ben sana 300 tane mi ne asker bırakmışlar ya oraya. He. O askerler kalıyor Otranto Kalesi'nde. Napoli kralı o dönemin işte o İtalya'nın güneyini yöneten Napoli kralı çeviriyor kaleyi. Ya öleceksiniz diyor ya bana boyun eğeceksiniz diyor. Oradaki askerler de şey diyor. Tamam diyor biz senin için savaşırız. Niye ölelim diyorlar yani. He, onun şeyine giriyorlar ha. Onun şeyine giriyor. O askerler sayesinde bak o 300 asker sayesinde İtalya'nın büyük kısmını ele geçiriyor. O askerler sayesinde, o 300 asker sayesinde İtalya'nın büyük kısmını ele geçiriyor. Napoli kralı. Düşün ne kadar cesur ve iyi askerleri bırakmışlar. Ya onlar da onu kurtarmış işte, büyütmüş halen. Ya işte Geliştirmiş. İskender Bey bugün bilseydi muhtemelen şey yapmazdı yani. Osmanlı ile beraber gider şu durumda değil mi? alırdı. Ya. Bilseydi İtalya'nın şu anki halini. Ya. İtalyan o Sicilya adası mafyaymış diyorlar hep. Mafya. O yüzden Sicilya adını almış. Ha, Sicil'den diyorsun yani. Ya Sicil'den. Zaten orada Akdeniz'in en büyük adalar orada. Sicilya, Marsilya. Tabii.
O Sicilya'ya gittim ben. Marsilya ile İtalya arasında bir boğaz var. İstanbul Boğaz gibi aynı. Dar boğaz. Evet. Bu İskender Bey'in akrabaları da, tabii İskender Bey ölüyor, sıtmadan ölüyor. Osmanlı şeyi basıyor. Yani Arnavutlu alıyor. Bunun akrabaları da kaçıyor. Katolik Sicilya Kralı'ndan yardım istiyor. Sicilya Evet. Kralı da diyor ki seçin diyor. Orada şimdi bir köy var, Arnavutköy. Hala Arnavutça konuşuyorlar. He, Sicilya'da. Sicilya, gittim ben oraya. Çok enteresan bir köy. Piana de Albanesi deniyor. Gel abi. Bakalım. Bak burası barlar bölgesi. Görüyor musun gençler nasıl? Ya, Bak burada sosyalleşiyor gençler demek ki. Görüyor musun kahveyle? aynen şeyler. Ha, hepsi şeyden kaçmış. Bak burası İtalya'ya benzemiyor mu? He? Dur gel bir fotoğrafını çekeyim. Hoşuma gitti şu sokak. Ne güzel bak gençler takılıyor. Kahvelerini içiyorlar. Burası bar. Buradaki Şurada kaleye mi gidiyor? kaleye gidiyor. Ama kaleye şu anda çıkarsak ölürüz. Yokuşta hararet yapar ha. Çok kötü. Ben geçen çıktım ama akşam çıkmama rağmen feci ya. Bak Türkçe televizyon var. Şu neydi o? Ne? Yaban mersini suyu içelim abi 2 tane. Evet. 2 tane de çay. Bak Rumeli TV'ymiş. Zaten Bulgaristan'a Rumeli. Yok burası Rumeli. Makedonya. Buralar. Rumeli. Hala gel. Buranın yaban mersini suyu ünlü. Kosovalılar çok şeker kullanıyorlar. Her şeye şeker koyuyorlar. He. Biz şey katıyordu. Çaya süt Teşekkürler abi. katıyordu böyle. Yaban mersini suyumuzu içelim. He, sağ ol. Vallahi çok güzel. Ben Ya. geçen içmiştim. Mersin'in adını bundan almış demek ki. Ha, Mersin eski adı İçel aslında. içel evet. Sonradan değiştirmişler. Merkez ilçenin adı Mersin'iymiş. Anlat abim. Büyük bir göktaş çarpıyor şeye, Meksika körfezine. Dünya alevliğe sarıyor yani göktaşın şeyiyle. Ondan sonra su altına kalan hayvanlar kurtuluyor. Timsah gibi şeylerine. Köpek balığı gibi, timsah gibi. Ama yeryüzündeki dinozorlar hepsi yanmış. Hepsi kuşlar kalıyor. Yani kuşlar da mesela suda yüzen kuşlar kalmış. Öyle diyorsun. He, sonra o metrelerce toprak geri inmiş o toz duman Tabii. olduktan sonra. Ağaçlar altına kalmış, yanmış, kömür olmuş. Dinozorların leşleri petrol olmuş. Madenler ne oluşmuş öyle yani. Dinozorların bir de balıklar falan tabii yani. Evet. Onlar petrol oluyor tabii. Öyle dinozorlar varmış ki 60-70 ton ağırlığında dinozorlar varmış. Otçul dinozor. Şu bina kadar dinozor Evet. var. Düşün, Yalnız otobormuş, öbürler onlar yiyormuş. büyük olanlar otobur He, diyorsun. uçanlar olan- varmış. Etobur olan da var ama. He. Bir de uçan var. Düşün şimdi. O olsa burada rahat oturamazdık. Yani Şak diye alırdı seni. bazı filmleri gösteriyor. Ayaklarıyla tutuyor. Bazı filmleri de gösteriyor böyle şeylerde. Sen bunları nereden öğrendin abi? Vallahi işte, Anlat. ta ilkokuldan var ya öğretmen öğretirdi biz de şey yapardık yani. Neredeydin ilkokulda? Köyde. Köy, nerenin köyünde işte? Çorum Merkez İyideli Köyü. İyideli. İyideli Köyü. Öğretmenleri anlatıyordu. Anlatıyordu. Oradan aklına mı kaldı yoksa okuyor musun hala yani? Ya bazı kitapları okuyorum da yani çoğu oradan aklımda kaldı. Öğretmen iyiymiş yani. Öğretmen vallahi Şimdiki eğitim sisteminde yok böyle şeyler. öğretmen iyi sıkıştırıyordu var ya. Eğer öğretmenler her yerde bulunmaz. Gerçek var. Ama sen de unutmamışsın bak anlatılanları. Ben okumayı seviyordum. Ne oldu? Niye okumadın? İşte fakirlikten, yoksulluktan okuyamadık köyü. Yani kaça kadar okudun? İlkokul bitirdik işte. İlkokul 5 mi? 5. Daha o zaman 8 sene değildi. İlkokul 5'te hiç zahim yok. Hep pek iyiydi dersi. Yok anladık canım pek iyi olduğunu. Zaten bak He. anlatıyorsun. Şimdi bizim ülkemizde senin anlattıklarını bilmeyen profesörler var yani. He öyle. Şimdi bizim köyde sınıf tek sınıftı. 5'e kadar aynı sınıftaydı. Ha herkes aynı. He. Yalnız 5. sınıfların sorularını ben cevaplıyordum.
birinci sınıfta olmana rağmen. He, bir de onlar kitaplarını okuyordum ben. Birinci sınıf kitap okumuyordum. Ne diyordu hocan sana? Valla öbür çocuklar şey etmeyen onlar cezalandırtırıyordu bana. Nasıl? Mesela ben bildiğim soruyu onlar yanlış derse He. onlara cezalandırıyordu. Dayak var mıydı sizin okulda çok? Var cetvellen Sana vuruyor muydu? Vuruyordur yani. bana onlara vurmasan bana vuruyordu. Sen niye vurmuyorsun onlara? Niye? Çünkü ben cevaplarıma yanlış diyorlardı, inanmıyorlardı. He. Onlar cezalandırmak için cetvel elime veriyordu. Ha sen onları dövüyordun. Ben onları dövüyordum. Hoca sana güveniyordu yani He, tam. güveniyordu. Güveni tam. Kadın mıydı erkek miydi? Erkek abi. Erkek. İsmini biliyor musun? Yaşar Kuyumcu. Yaşar Kuyumcu. Yaşıyor mudur hala? Yaşıyordur. Çorum'un içinde. Hı, selamlar Yaşar. Terzi, anası, ailesi terziydi. Ha, Yaşar Hoca'ya selamlar. Ha, Tabii selam. çocukları yani dövmek iyi bir şey değil ama Ecik tabii- baskı yapmayız da. o dönemin o dönemde bu normal yani He, bir de baskı yapmayız. Çocuk şey yapıyor. Masum yiyor. diyorsun. Ya. Öğretmen mesela bir işi çıkıyor, bir yere gidiyor, dersi ben veriyordum. Bana Ha. gösteriyordu. Öğretmencilik de yapıyordum artık. Sonra tabii baban köylü, çiftçi. He, çiftçi yollamadı, yalan zıpladı. Zaten Ha. gücümüz yetmez dedi. Güç. Bir evin bir çocuğuydum ben yani. Ha öyle. Çok çocuk da değildik. He. Değildiniz yani. Sonra Kız var da bir tek, oğlan olarak bir tek ben vardım. sonra yardım etmeye başladın şey. He, küçük yazın çalışmaya başladım. Nerede çalışıyordun? Koyda arazide. Arazide. He, tarlalarda. Ne ekiyorsunuz siz orada? Buğday, mercimek, pancar, soğan. Sen anlarsın o zaman. Şimdi yollarda gösterirsin bize. He, Ne ekiliyor, ne biçiliyor burada. he. Mısır var çok. Mısır gördük akşam gene. Evet, var. Mısır çok. İyi bakalım devam ederiz sonra. He, Cami açılmış abi gel bakalım. Ayakkabıyı çıkarsın. Hey gidi hey. Atalarımızın ya neler geçti buradan. kimler geldi kimler geçti. Ya. Bak muhtemelen burada önceden Roma tapınağı vardı. He, çevirme mi diyor. He? Çevirmişler mi? Bak görüyor musun sütunları? He, sütunlara bazen öyle gösteriyor. Çevirmemişler ama yıkıntılarını kullanmışlar. Parçalandı. Mermer bak. Parçalarını Hiç alakası yok yani buranın mimarisiyle. he, o Roma şeyine benziyor. O ayarları öyle herhalde. Ha, açtılar ışıkları bak bizim için. He. Çok güzel değil mi? Ya cami O dönem şu kubbeyi yapmak ne zor iş. işte Ayasofya'yı var ya tutturamamışlar. Yapmışlar yıkılmış, yapmışlar yıkılmış. Peygamberimizin götürmüşler harcı. He. Tutmuyor demişler. O da ağzının bir tıkmış yetmiyor. Harca karıştırmış getirmişler tutmuş ama. Ama Ayasofya peygamberden önce yapılıyor ya. Ama yıkılmış, tutturamamışlar. He? Yıkılmış. He diyorsun. Önce yapmışlar, tutmamış. Yıkılmış boyuna 3-4 sene. Öyle diyorsun. He. Burada FETÖ, din İslam'ın arkasına gizlenen terör örgütü. Uyarık şeyler. Uyarı burada var çünkü. Girin girin. Ben izin veriyorum yani. Sıkıntı yok. Evet. 10 TL giriş ücreti alıyoruz. Vergi. Beni hükümetten yolladılar. Tamam. Şey diyorlar. Türkler vergi ödemeden dünyayı dolaşıyormuş. Maliye Bakanlığı yollarda ödemeye alışıktı. Her adımda bir 10 lira alın diyor. Maliye Bakanlığı. Simitçimiz bile var ama simit kötüye benziyor ya. Öyle Evet. şey gibi ha. Ve kaba diyor ha. Kaba. Bizim gevrek simitlerden değil ya. Susam bir şey demeyeyim ben. Ha? Dişim arasına giriyor susam. Ha. Susam boşa oluyor da. Oy. Birden saldırır da ama güven olmaz.
Yok bir şey olmaz. Bazıları saldırgan oluyor. Şöyle gel taş köprüye gidelim. Ama Arap turist herhalde. He. Ya bu Araplar buraları keşfetse var ya Ya. çıkmazlar. He. Onlar Çok yeşillik ya buralar. çölde var ya diyor. Herkes olmadığı şeyi cennet tasviri olarak. Mesela Vikinglerde cennet tasviri şey, palmiye ağaçları, sıcak, deniz, tropik. Evet. Araplarda da sular akıyor, su yok ya. Mesela onlar hayal ediyorlar. Onu taş köprümüzün üzerinden geçelim ya. Ya. Bak şurada hamam var abi. Bak Osmanlı mimarisi. Berat var Arnavutluk'ta. O da benzer mimaride Osmanlı yani bildiğin Osmanlı köyü. Geldiğinde meydana cami. Bak hamamı görüyorsun değil mi? He. Bir hamam. O hamam çünkü şey. Yan yana. Hamam o dönemin şey merkezi, entelektüel merkezi. İnsanlar orada şey yapıyor. öyle. Hatta hamamcılar darbe yapıyor. Patronu Halil. He. O da Arnavut. Öyle. Köprü. O zaman köprü yok. Bak bu Balkanlardaki Rumeli'deki köprülerin çoğunu taş köprüleri Osmanlı yapmıştır. Mostar'da var bir de. Mostar Köprüsü. Mostar var, Dirina Köprüsü var. He. Üsküp'ü birbirine bağlayan çok önemli köprü. He. Öyle. Çünkü köprü olmasa Birbirine şey demez abi. kayıkla geçeceksin. Düşünsene ticareti ne kadar zorlaştırıyor. Ya. Yani çok büyük hikayeler. Öyle. Çok büyük teknoloji aynı zamanda o dönemde. O zaman şey öyleymiş. Bak Koyun, bu- He? Koyun Baba Köprüsü'nü gördün mü? Nerede? Osmancık'la Çorum'u. Yok. Valla görmüş Çok- olabilirim. Çok uzun köprü. Ayaklar sayılmıyor. Allah Allah. Bir 12 çıkıyor, bir 11 çıkıyor, bir 9 çıkıyor. Sayamıyorlar ayaklar. Niye Ferhat, sayamıyorlar ya? Ferhat yapmış onu. Gel abi senin şurada bir fotoğrafını çekeyim bak. Burası güzel. Vallahi çok yakışıklı çıktın ha. Arkadaşlarını kıskandırırsın artık. Abi gül biraz ya. Heh. Bak bu bizim konsolosluk. He. Yani- Yani diyor ha. Türk konsolosluğu hemen koymuş. Bak şu kilise. Ha, o ne var dedik bana ya. Hı hı. Ama şeydi, çalışma vardı giremedik. içine. İleri gidemedik. Bak Kosova'da şimdi zaten trafik var da geçtiğin an durur herkes. Ha, geçelim galiba. Türkiye'de olsa şey derler hemen. Ezi verirler. He. Böyle saygılı, anlayışlı. Evet evet. Yine bizim köftelere bak. Allah Allah. Kaşarlı köfte. Aç mısın abi? Yok sağ ol. Teşekkür ederim. Eski sokaklar. Bak yine burada bir cami var ama herhalde burası aynı Mescit zamanda medreseymiş zamanında muhtemelen. He, eski Bak oğulları, bak. eski oğulları medrese derlermiş üniversiteye. Tabii. Çünkü şeye benziyor bak. Yani bir bina var. Uf çeşmenin güzelliğine bak ya. Ya taş şey mi? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aa çok güzel. Bir taşlı bir çeşme yapmışlar. Bir Bak taş. şu yılanlar herhalde şey. Yılan. Şey ya, He. şifalı bu çeşme bence. Zilhar kılıcı var baksana 2 tane. Allah evet Zülfikar kılıcı da var. Zilhar kılıcı. Burası neymiş acaba? Gel dinleyelim. Bak Türk grup bulduk. Oo, bu kazanlar. Bu Zülfikar kılıcı varsa Cemevi. demek ki burası Cemevi olabilir mi ha? Cemevi. Çekiymiş. Bektaşiler var ya burada demiştik. He, biliyorum. O yılan bak burada yemek dağıtıyorlar herhalde. He. Ha? Aşure ne şey derler.
Tekkeymiş burası. Postların üzerine oturuyoruz. Oturacaksın otur abi. Serin serin. Bu suya bak buz gibi. Ya. Ha, bu cami bağlı değilmiş abi oraya. Buraya. Ben O ayrı. camiyi görünce buraya bağlı zannettim. Oraya Bak o eski bir cami. He. Ne güzel karpuzları bak serin serin. He. Soğuk olduğuna mı koymuşlar? Pirinç şey yapıyorlar. Tahta kayar. Yaş Aa, tahtayı. bak türbe bunlar. He. Şimdi gözükmüyor güneşten. Gördün mü? Ne çok türbe var ya. Allah Allah. Zamanında Osmanlı Bektaşi bu tarafları Müslüman yapmak için Bektaşi dervişlerini yolluyor. Ki biliyorsun Bektaşiler böyle daha yumuşak ya hani. He. İçki içiyorlar. İşte çok sıkı değil yani Bektaşilerin şeyi. Daha böyle şiir, müzik. He. Buranın halkı da biraz öyle ya. Hani Müslümanlığa ikna etmek için Bektaşileri yolluyorlar ilk. Onun için Arnavutluk'ta hala Alıştılar diye yavaş yavaş. işte yani Arnavutluk'ta Birden hala birden karşılama yapıyor. %3-5 civarında Bektaşi var. Tabi buralarda da var. He. Burası daha çok Sünni İslam'a dönmüş Kosova. Ama ben şu şeyi görünce bunu He. acaba camiye bağlı medrese mi dedim. Ama şeymiş. Türbeymiş. Bektaşi türbesi ve Bunlar- ne kadar güzel ama. He. Evet abi. Yolcu Arnavutluğa, Tirana. Benim peşime düştün. Artık Ya. durmak yok sana. Yola devam. Antarktika'ya kadar. Arnavutluk Alpleri üzerinden He. gideceğiz. Gideceğiz. Alp dağlarını da göreceksin. Ya. Adriyatik'i de göreceksin. Kayalık dağlarına bile giderken. Nereye? Kayalık dağlar var ya Amerika'da. ha. Appalaç dağları, Kayalık dağları, Kuzey Amerika'da. Rocky dağları. Şimdi birazcık şeydir. Sıcaktır Arnavutluk. He. Şimdi buralar yüksek daha serin ama Arnavutluk yanıyordur. He, öyle. Buralarda ama rekor kırıyor şu anda. Şeyde sıcak. Yazın böyle oluyor ya. Her yer. Diyorum ya kutup bölgeler bile yazın oldukça sıcak oluyor yani. Evet. Şimdi klimamız var, rahatız. 2-3 saat sürecek yolculuk. Sınırdan geçeceğiz. Kosova Arnavutluk sınırı. Bazen şey yapıyorlar, pasaport soruyorlar, bazen sormuyorlar. Bakalım, belki sormayacaklar. Hadi bakalım. Bugünü burada bitiriyoruz Prizren'e. Arnavutluk'ta başlayacağız. Evet İnşallah. arkadaşlar. Hayırlısıyla. Görüşürüz. Arnavutluk bölümü ertesi bölüm.